Good afternoon, dear guests. I am very pleased to give you the warmest welcome to the premises of the Embassy of Argentina. I have a big honor to salute the members of the government of the Republic of Turkey, our friend parliamentarian Ali Shahin. Thank you very much for your presence. Dear ambassadors, colleagues, dear heads of public and private institutions, and dear friends. İyi günler değerli misafirler. Arjantin Büyükelçiliğine hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve kamu ve özel kuruluşların değerli temsilcilerini, büyükelçileri, diplomatik misyon mensuplarını, akademik ve sosyal çevrelerden misafirlerimizi açılışımızda aramızda görmekten onur duyuyoruz. Evita is universal. We know of her great figure, and I confirmed in Turkey, since I've arrived, that her name triggers many and very pleasant comments. We Argentinians perceived that there is a silent demand to know much more about her. And this is why we are today all gathered for the opening of the exhibition Evita es hoy, Nuevas luchas, misma inspiración. Evita is today, new struggles, the same inspiration. Eva Duarte de Perón is her formal name. She was firstly well known because she became the wife of a public officer who also was elected 3 times the president of Argentina. But she preferred to be called Evita. Her supporters acclaimed her wherever she went because she devoted to benefiting them with the poor, especially the poor and the less privileged in the society. That's why she won their favor, their unconditional support, and their admiration, not only from Argentine citizens, but also a broad international recognition. Evita evrensel bir isim haline gelmiştir. Adı geçtiğinde çok hoş yorumlar aldığımı, Türkiye'de de bunu teyit ettiğimi söylemek istiyorum. Ve onun hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenlerin sessiz talebini burada Türkiye'de hissettim. İşte bu nedenle hepimiz bugün burada bir aradayız ve her zaman Evita, Farklı Kavgalar Aynı İlhamla başlıklı fotoğraf sergisinin açılışında bir araya geldik. Bayan Eva Duarte de Perón, eski Arjantin Devlet Başkanı Juan Domingo Perón'un eşidir. Kendisine Evita denmesini tercih ederdi. Yoksul ve daha az ayrıcalıklı kesimin durumunu iyileştirmeye kendini adadığı için çok sayıda insan onu destekledi. Bu nedenle sadece Arjantin vatandaşlarının sevgisini, koşulsuz desteğini ve hayranlığını değil, aynı zamanda geniş bir uluslararası hayranlığı da kazanmıştı. Evita's legacy at a time when women were not given the chance to be active in political deeds was accomplished not alone, but in partnership with Perón and Congress. Together, they forged a safety net for the children, the workers, the seniors, and the poor of Argentina. Each group had a decalogue of rights, thanks to her. But the cornerstone of Evita's legacy of social justice in particular was the Fundación Eva Perón Foundation, providing an organizational structure to the work that Eva had been developing since 1946, when her husband began his first tenure as president of Argentina. Evita'nın mirası, kadınlara siyasi faaliyetlerde aktif olma şansının verilmediği bir dönemde Perón ve Kongre ile ortaklaşa oluşturuldu. Birlikte Arjantin'in çocukları, işçileri, yaşlıları ve yoksulları için bir güvenlik ağı oluşturdular. Her grubun bir haklar hukuku vardı.
Ancak Evita'nın sosyal adalet mirasının temel taşı, kocasının Arjantin Devlet Başkanı olarak ilk görevine başladığı 1946 yılından bu yana EVA'nın geliştirmekte olduğu çalışmalara örgütsel bir yapı sağlayan Eva Perón Vakfı'dır. Conceived to satisfy the essential needs that would guarantee a dignified life for the less affluent social classes, her actions materialized into the creations of orphanages, for senior citizens, temporary homes, the home for women employees, the children's city and student city, the school of nurses, the hospital train, the cooperatives and the agrarian reform plan, as well as the organization of children and student competitions. Daha az varlıklı sosyal sınıfların onurlu bir şekilde yaşamasını garanti altına alacak temel ihtiyaçları karşılamak için tasarlanan eylemleri, yetimhaneler, yaşlılar için bakım evleri, sığınma evleri, kadın çalışanlar için evler, çocuk şehri ve öğrenci yurtları, hemşire okulu, tren hastane ve tarım reformu planının yanı sıra çocuk ve öğrenci yarışmalarının düzenlenmesiyle sonuçlaştı. Evita saw herself as the bridge which brought Perón nearer to his people. She would become more than that. Evita had aimed for direct social help, meaning a job, medicine, housing, basic goods for the households. She would continue throughout her few remaining years of life, 7 years in total, no more than that, to create immediate solutions without the conundrums of the existing bureaucracy. Evita kendisini Peron'u halkına yaklaştıran köprü olarak görüyordu. Bundan daha da fazlası oldu. İş, ilaç, barınma ve temel yaşam ihtiyaçları için doğrudan sosyal yardım hedeflemişti. Kalan birkaç yıllık yaşamı boyunca toplam 7 yıl, mevcut bürokrasinin açmazları olmadan acil çözümler üretmeye devam edecekti. Evita also worked to reform the penal system, especially for women. She arranged for child care within the system so that children could remain with their mothers, and for classes or lessons in sewing, or perhaps the kind of offices served in a beauty salon, so that when they left the prison, the women would have the skills necessary to support themselves. Evita ayrıca kadınlar için ceza sisteminde reform yapılandırılmasına çalıştı. Çocukların anneleriyle kalabilmeleri için sistem içinde çocuk bakımı ve kadınların hapishaneden çıktıklarında kendilerini geçindirmek için gerekli becerilere sahip olabilmelerine yol açacak çeşitli kurslar açtırdı. Evita was instrumental in obtaining the vote for women. In 1951, women were elected to Congress for the first time. It is fair to say that the battle for women's right to vote started many years ago and was fought within the framework of the worldwide battle for women's emancipation. Argentina was not a pioneer. New Zealand had given women the right to vote in 1893, and many nations have already followed in her footsteps before Argentina's law passed in 1947 and gave Argentine women the right to equal suffrage. In Argentina, the struggle for women's rights began at the turn of the century, the 20th century. The names Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo, Elvira de Lepiane, Julieta Lantiri, Carmela Horne, and Victoria Ocampo will be forever linked to this cause. Evita kadınlara oy hakkı tanınmasında da etkili oldu. 1951 yılında kadınlar ilk kez kongreye seçildi. Kadınların oy hakkı için verilen mücadelenin uzun yıllar önce başladığını ve dünya çapında kadınların özgürleşmesi için mücadele verildiğini söylemek yanlış olmaz. Arjantin bu konuda öncü değildi. Yeni Zelanda 1893 yılında kadınlara oy hakkı tanımıştı ve Arjantin'de 1947 yılında kabul edilen 13.010 sayılı yasa ile Arjantinli kadınlara eşit oy hakkı tanımadan önce pek çok ülke onun izinden gitmişti. Arjantin'de kadın hakları için mücadele yüzyılın başında başladı. Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo, Elvira de Lepiane,
Julieta Landiri, Carmela Orne ve Vittorio Ocampo isimleri sonsuza dek bu davayla birlikte anılacaklar. To give you a local perspective, in Turkey, women obtained the right to vote and be elected in 1934. In Argentina, this right was recognized by law 13 years later. But it was Evita who opened the door to the incorporation of women in Argentine politics. Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde ederken Arjantin'de bu hak 13 yıl sonra özellikle de Evita sayesinde tanındı. Kadınların oy kullanma hakkı yasasının 9 Eylül 1947'de onaylanması onların Arjantin siyasetine resmi olarak dahil edilmesine yönelik ilk adımdı. During a European tour that she made with her husband, President Peron'Un, in 1947, this trip was really very much divulgated and she gained international recognition. Evita addressed the women of Spain. This century will not go down in history, I'm quoting her, as the century of world wars, but rather as the century of victorious feminism. The prediction has not come true. Much remains to be done, but obtaining women the right to vote remains a significant milestone. Evita 15 Haziran 1947'de Madrid'den ayrılmadan önce Başkan Peron'la birlikte çıktığı Avrupa turu sırasında İspanya'daki kadınlara seslendi ki bu turda küresel çapta da bir üne kavuşmuştu. Bu yüzyıl tarihe Dünya Savaşları yüzyılı ya da atom bölünmesi yüzyılı olarak değil, şanlı feminizm yüzyılı olarak geçecektir dedi. Bu öngörü gerçekleşmedi, daha yapılması gereken çok şey var. Ancak kadınların oy kullanma hakkını elde etmesi önemli bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Unfortunately, Evita died in 1952 at a young age, 33 years old, leaving many of her dreams unfulfilled. On the occasion of the 70th anniversary of her demise, the Argentine embassy in Turkey, together with the Argentine entities in charge of preserving her legacy, the National Institute of Historical Research, Eva Perón, and the Evita Museum Association are hosting this exhibition in her honor. Ne yazık ki Evita 1952 yılında genç yaşta 33 yaşında hayata gözlerini yumdu ve pek çok hayalini gerçekleştiremedi. Ölümünün 70. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'deki Arjantin Büyükelçiliği onun mirasını korumakla görevli Arjantinli kuruluşlar Eva Perón Ulusal Tarih Araştırmaları Enstitüsü ve Evita Müzesi Derneği ile birlikte Eva Perón onuruna bu sergiye ev sahipliği yapıyor. Okay, now we now invite you to listen to audio prepared for this occasion by Barbaro, a renowned Argentine political analyst and journalist, in which he reflects on the figure of Evita. In addition to being a contemporary of Evita, Barbaro estaban en contra de las damas de esencia. Ella creía que no había nada revelar. Sí, no, pero ya no vamos a ir a la no. Igual es lo mínimo, ¿no? Que
Oh no, please,